Herhalde önce kalırım yani böyle. Abi bu ne diyor ya diye. Hani kazanabileceği maçı kazanamadı. İşte yine de sempatik bir gülüşü var. Bir anne gözüyle nasıl bakarsın? Evden çalayım sana. Hala playoff şansı var. O yani bence vücuttaki sakatlık değil. Buraya yansıyan. Tayyip Biberovic sevdası var. Bu boks gibi bir oyun ya. Bir yukarıdan, bir aşağıdan vuruyor, bir oradan. Yok. Zayıf tarafını yakalayınca gidiyorsun. Ben izlerken ben yoruldum. Koşamadılar yani. Abi Roxan program sunuyor ya. Niye ona şans verdin? Onların nazı onlara geçiyor. Değil mi? Natspor'a hoş geldiniz. Edizione Living'in sunduğu Koç ve Ben programıyla karşınızdayız. Murat Dizin'le birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Koç hoş geldin. Hoş bulduk Roxan. Nasılsın? İyi valla. Hep beraber daha iyi olmaya çalışıyoruz. Tabii ki gönlümüzde hep bir tarafında bu deprem bölgesi, sonraki sel, oraya ne destek olunabilir, ne yapılabilir. Ama bir taraftan da günlük hayat akıyor. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii bu arada temsilcilerimiz bu hafta mağlubiyetle kapattılar haftayı. Anadolu Efes'in bir Real Madrid ertelenen maç galibiyeti var ama çok kritik Partizan karşısında alınan mağlubiyet aslında o galibiyeti de silmiş oldu bir noktada ve playoff umutlarını bir hayli zora sokmuş oldu. Detaylı konuşacağız. Fenerbahçe Beko'da Valencia karşısında mağlup oldu deplasmanda. Kazanabileceği bir karşılaşmayı kaybetti. Onu da detaylandıracağız. Ama öncesinde bir alınan sonuçlara bakalım. Hemen gelsin. 29. haftanın sonuçları Anadolu Efes Partizan karşısında 84-97'lik skorla mağlup oldu. Bunu bilemedik. Evet. Beklemediğimiz bir mağlubiyeti. Zor maç olacağını biliyorduk ama böyle olacağını tahmin etmemiştik. Koç, Žalgiris Olympiakos mücadelesi 72-74 sonuçlandı. Olympiakos 2 sayıyla kazanmasını bildi. Monaco, Bologna mücadelesinde kazanan Monaco oldu. Maccabi Tel Aviv evinde yine kazandı Baskonya karşısında 93-79'la. Valencia Fenerbahçe Beko mücadelesi 82-80 sonuçlandı. Real Madrid Milan karşısında kazanan taraftı. Ama Milan hep maçta kaldı. Evet. Son 2 dakikaya kadar maçtaydı. Evet, Asvel Panathinaikos mücadelesi 82-86 sonuçlandı. Kazanan Panathinaikos'tu. Önemli bir galibiyet tabii Panathinaikos adına. İşler çok da iyi gitmezken. Bayern Münih Alba Berlin mücadelesinde kazanan Alba Berlin oldu. Bir sayı farkla. Onların nazı onlara geçiyor. Değil mi? Hakikaten en dipler bir şekilde Bayern'i nerede görseler yeniyorlar. Yani Münih'te, Berlin'de, Köln'de, arada derede. Onun dışında her maçı kaybediyorlar. Barcelona Kızılyıldız karşılaşmasında kazanan Barcelona oldu. Bu sonuçların ardından sıralamaya da bakalım. Bu arada Anadolu Efes'in de Real Madrid mücadelesi bu hafta içerisindeydi. Mağlup ettiğini söyleyelim. Şimdi 29. hafta geride kalırken Olympiakos 21 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Hemen Real Madrid takip ediyor onu. 20 galibiyetle tek takım olarak. 19 galibiyetli Barcelona 3, Monaco 4. sırada. Fenerbahçe Beko bir maç eksiğiyle beraber 5. sırada yer alıyor. 17 galibiyeti var. Maccabi 16 galibiyetli takımlardan biri. 6. sırada Partizan hemen onu takip ediyor. Yine 16 galibiyetli takım olarak. 7. sırada Baskonya 15 galibiyetle 8. sırada yer alıyor. İlk 8 bu şekilde sıralandı. Hemen ardından Žalgiris geliyor. Valencia, Anadolu Efes'e bakalım. 11. sırada 14 galibiyeti var. Tabii bu Partizan mağlubiyetinin faturası olarak ekrana bu şekilde yansıyor. Asvel son sırada. Ona da bakalım. Şöyle sıralama ekranda iken. Valla Bologna'yı çıkarırsan X8 artı Žalgiris, Valencia, Anadolu Efes'ten herhangi birileri yukarıdaki ayağını aşağı çekip onların yerine Gidebilir. Gitmek için uğraşacak ama baktığın hafta 29, son 5 maç bazılarına. Birkaç tane takım, evet Milan'la Fenerbahçe, 6 maç, evet, aynı gerisi 5 maç. Baktığında şimdi Anadolu Efes'e sorsan maçtan önce Panathinaikos'u, Partizan'ı mı yenmek istersin? Real Madrid mi? Real'e mi yenilmek yoksa tersi mi? Ben Partizan'ı kazanıp Real'e yenilmeyi tercih ederim. Çünkü Partizan'la başa başta yukarıda kalacaktı. Başa başta onların çoğu, Žalgiris hariç
Sanıyorum kira virajlar Kaybetti hepsi. hepsine geride. Burada Žalgiris belki hedef olacak Anadolu Efes adına. Tabii sonrasında fikstürlere de bakacağız. Kimlerle oynayacağını da tekrar konuşuruz. Ama hemen öncesinde istersen Anadolu Efes'i konuşarak devam edelim. Şimdi 2 maç oynadı. Real Madrid galibiyeti ardından tabii Partizan karşısındaki kritik mağlubiyet. Bir o maçın istatistiği varsa özellikle Partizan mücadele. Real Madrid'de mi var? Peki teşekkürler. Bu galibiyet bir sayılık galibiyet ki farkı da bir ara yukarıda çekmişti. Bunun da altını çizelim. Şöyle bir bakalım. 28'de 14 üçlük isabet, 34'de 15 sağ içi isabeti, ikilik isabeti, serbest atış yüzdesi çok yüksek, 20'de 18. Toplamda 10 hücum reboundu, 19 savunma reboundu var. 17 asistle tamamlamış Anadolu Efes mücadeleyi, 10 top kaybı. Ya baktığın anda hemen hemen her satırda en önemlisi de en alt verimlilikte 109'a 94, 15 verimlilik çok büyük bir fark. Evet. Önde. Real Madrid önde. Ama Anadolu Efes'in dengelediği yer ki onlar da kötü üçlük atmadılar. %36 ile ama Anadolu Efes %50 ile attı ve atılacak anda herkes soktu. Evet. Üçlü. Maçta zaten son çeyrek zannediyorum. 3. periyot 35-21 Anadolu Efes önde. Son periyot 13-29 Real Madrid. Bunun geri dönüşü var. Evet. 16 sayı. O da Real Madrid'in bazı uyum anları var oyunda. Hani böyle top böyle 24 saniye değil, istiyor ki hani basketbol ilk bulunduğu yıllarda 19 dakika falan elinde top tutma rekoru var. 4 sayı öne geçiyorsun, topu 19 dakika elinde tutuyorsun. Veriyorsun, geri alıyorsun, faul yapıyorlar, yine oyuna sokuyorsun. Bunun gibi bir süreçleri oluyor Real Madrid'in. Tamamen bireysel. Topu vermiyorlar kimseye. Onun uyuma periyodu oluyor 3. çeyrek gibi. Ama kapasiteleri çok. Tavares bir değer her zaman kullanmıyorlar. Sonra geri dönüyorlar. Geri dönme anında da yeterli olmadı ki şu verimliğe rağmen. Bu çok değerli bir galibiyetti. Evet. Yanında Partizan'ı eklesen bambaşka olacaktı. Ki bu maç öncesi, daha doğrusu maç sonrasında dedik ya Efes kendine geldi. Tekrar Anadolu Efes o eski ritmini yakaladı mı acaba? İşte taraftar vesaire her şey çok güzel dedik. Ama belki de bir şeyin altını çizmekte fayda var koç. Şimdi Cuma, Pazar, Salı. Cuma. Evet. Ve Real Madrid mücadelesi ligde zorlu bir mücadele. Yani çok zor bir fikstürün içerisindeydi Anadolu Efes. Ve zaten Partizan maçının son çeyreğinde gerçekten ya bunu gördük yani. Ben izlerken ben yoruldum. Koşamadılar yani. Hani reaksiyon veremediler. Beyinlerine artık oksijen gitmediği o kadar belliydi ki. Hani biraz da maalesef bu fikstürün azizliğine uğradı Anadolu Efes. İşte o fikstürden öte depremden dolayı ertelenme vardı. Evet. Maçlar oynamalı bir yere sıkıştırmak zorundalardı. Bu hafta olmasa. Öbür hafta zaten çift maç haftası. Bence onu çok geri atmak istemediler. Evet. Hani lig oynanırken hani onu kaybetti, acaba asılmadı mı? Soru işaretleri olmasın diye. Ama şimdi aynısını Fenerbahçe Beko yaşayacak. O kadar çok maç oynuyorlar ki ben bile yani o kadar çok maç izliyoruz ki hangi maçta ne olmuştu bazen not almasam gerçekten unutuyorum. Bir tek not bile almasam akılda kalacak. Hani son zamanlarda Anadolu Efes'te Elijah Bryant'ın performansı olacak herhalde koç değil mi? Yani müthiş katkı sağlamaya başladı. Belki 1,5 aydır. Evet. Onun katkısı çok önemli. İşte ekrana yansıdı Real Madrid mücadelesindeki 17 sayılık performansı 29 dakikada ve yüzdeleri de çok yüksek. Bu da tabii önemli oluyor. Hem de savunmadaki performansı var tabii buraya yansımayan. Savunma performansı da önemli Elijah Bryant'ın. 23 verimlilik çok değerli. Evet. Yani 2 tane de üçlük kaçırmış. 3 tane pardon. 10'da 7. 10'da 7. Reboundlarda özellikle 2 tane hücum reboundu var. Dağlardan taşlardan gitti aldı. Yani çok aktif. İyi bir yani hep hazır. Naci Reis'e benziyor. İhtiyaç olduğu anda girip 20'yi atarım. Ama yanımdakiler atıyorsa ben katılırım. Yani bu tip oyuncu çok değerli oyuncu. Kesinlikle. Ki Partizan mücadelesinde de bir şeyler yapmaya çalıştı ama tabii yeterli olmadı. Partizan'ın mücadelesinin de işte ekrana yansıdı. İstatistikleri 19'da 9 üçlük kullanmış Partizan. Biz 26'da 11.
isabet bulmuşuz. Şöyle bir bakalım, hepsini tek tek okumayayım. Ya Partizan Burada seni savunma reboundu ilk satır değişmeli. Yani Partizan seni içeriden yenememeli Yememeli. o takımla. Ama içeriden yenmiş. %62 ama bu zaten altı çizilen bir şeydi değil mi? sene başından beri. Yani derler yani şu masanın ağzı olsa da Konuşsa. konuşsa diye. %62 çok değerli. Yani şöyle planlanmışlar. Onların içerisi çok güçlü savunamıyor. İndir topu içeri. O işte onun gelişimi. Bu üçüncü şeylere çıkıyor. Faale bakar mısın? 28'de 28. İnanılmaz. %100 ne demek ya? Ben görmemişim onu. Yani bütün toplar içeri gidiyor. Ve Orada faul. ben de %100 olduğunu bilmiyordum. Ve her topu içeriden sertlikle karşılanmadığı için faul aldığı anda bu sefer de pota altında, yani sen onu bir tek şeyi düşünme. Yukarıdaki 34 düşünme. O serbest atışları eklediği anda 50 kullanım falan. Pota altına 50 defa inersen, yani bu şu demektir. Ya çok kötü bir dış atışların var veyahut da rakibin zayıf karnını buldun, oradan oynuyorsun. Bu da zaten Obradovic'in işi. Reboundlara gittiğin anda Fiji savunma. bütün reboundları alıyorlar. 22. Yani oralarda çok büyük farklılıklar var. Anadolu Efes'in iyi yaptığı şey, o da 3 çeyrek oyunda kaldı. Şans yoktu. Asistler birbirleri kötü bulmadılar. Ama en son satıra yansıyan verimlilik 113'e 85. Güzel. Yani 28-30 fark. Yani tamamen basketbol doğrularının o akşam Çalışmaları. Partizan'ın sahaya getirdiği Anadolu Efes'in çalışmalarını gösteriyor. Evet, bu arada tabii yani beklenen oyuncuların dışında da önemli katkılar da sağladılar. İşte Avramovic'in performansı önemliydi. Ledey aynı şekilde, Lidey yine aynı şekilde orada Yani önemli Lidey performans. çok takımda yer bulamaz, biliyor musun? 16 sayılık katkısı var. Orada sürükleyici bir halde. Önemli bir performans. Peki bu noktada şunu soracağım, az önce dakikalardan bahsettiniz. Bu mücadelenin ardından Shane Larkin'in bir tweet'i oldu gece, bilmiyorum haberiniz var mı ondan? Bugün öğrendim. Evet, dakikalarıyla ilgili, almış olduğu dakikalarıyla ilgili bir serzenişte bulunuyor. Daha fazla süre almam gerektiğiyle ilgili. Hatta sonrasında ben alttaki yorumları da okudum. İşte Anadolu Efes'e gönül veren basketbol severler. Hani diyor ki zaten hani bütün maç 40 dakikada süre alamazsın gibi böyle bir atışma da olmuş aralarında. Tabii ki oynamak istiyor Larkin. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle son bölümde hep yani izlerken de acaba oynasa mı, yani sahaya girmeli mi falan diye düşünürken süre almadı yani. Çok kısa süre sahada kaldı. Bir koç gözüyle bunu nasıl okursunuz? Siz olsanız mesela orada hani o money time dedikleri crunch time'larda vesaire hani oynatır mıydınız? Bir anne gözüyle nasıl bakarsın? Evden çalayım sana. Evdeki öyle bir şeyi eşinle yazar mısın? Sen öyle dediğinde ben onların misafirleri karşılarım, o da sana tweet atıyor. Hayır, o attığı tweet'i doğru bulmuyorum. %100. Ben de diyorum ki Kesinlikle. neden? Çünkü evden dedim, bir anne olarak, bir ev kadını olarak. Çünkü orası bir aile mekanı. Tabii. Bir şey de varsa orada konuşursun. Olur da. Ama bir problem olduğu belli de Anadolu Tamam, Efes'in orada içinde. konuşursun Evet. ama. Şimdi bu da buranın ailesi. Orada bir soyunma odası var. Orada konuşursun. Ertesi gün koçun ofisinde konuşursun. Gel öğlen bir kahve içelim dersin. Orada konuşursun. Ama böyle apaçık, adı üzerinde sosyal medya, her yere açık. Burada bunu konuştuğun anda yani bence Çok zarar verirsin takıma. ne dediğinden öte bunu niye yaptığın tartışılmalı. Yani şey de Niye diyebilirsin. yaptı bunu sizce? Koç benim canımsın da diyebilirsin. O da doğru değil ki, git öyle bir şeyse git yine onu koçla konuş. Niye böyle bir şey yaptı sizce? Demek ki ipleri mi kopardı? Yani bu görmediğim bir şey. Sen olsan diyorsun. Yani ben inan sabah da düşündüm. Sonra unuttum bir sürü telefon falan derken. Şimdi sen sorunca da şey yapıyorum. Unutuyorum. Aklıma geliyor. Algılayamıyorum. Ben olsam ne yaparım? Saha içinden bahsediyorsun, tweet sonrasından mı? Tweet sonrasından bahsediyor. Tweetten de bahsediyor. Biri bana böyle yazmış. Herhalde önce kalırım yani böyle. Aa bu ne diyor ya diye. Böyle kalırım. Onun cevabı olur. Nasıl cevap verebilirsin? Çünkü öyle bir mecra yok.
Ama şimdi bir şey, bu arada Ergin Ataman bu tip şeyleri yaşamaya biraz alışık bir koç. Bunu yaşıyor zaman zaman oyuncularla. Daha önceki yıllarda da yaşıyor. Belki tweet atılmadı. Farklı. İşte Clyburn'le de hafif bir atışması oldu. Sonra bunlar hep sahaya olumlu olarak yansıdı. İşte sonrasında Clyburn'e teşekkür etti. Acaba buna mı döner? Yoksa bu iş artık hani kangrene mi bağladı? Yani şurayı da sormak istiyorum. Şimdi olacakları bilemeyiz. Göreceğiz, izleyeceğiz. Ama olana bir bakalım. 22 dakika sahada kalıyor. Daha mı fazla oynaması gerekirdi sizce? Maçı izlerken siz Larkin'in sahada olması gerektiğini düşündünüz mü? Larkin olsaydı işler değişir miydi? Nasıl yorumlarsınız? Yani Larkin, Misic çok iyi oynayan bir Eleca. Artı Clyburn. Clyburn'e top yetmiyor. Yani bu doğal bir şey ya. Yani su öyle akıyor zaten. Su öyle aktığı için her şey olabilir. Bir yerde su daha coşkun akabilir. Bir yerde baraja girerken daha böyle bir sakinleşir. Çok doğal yani ya. Bunun bana göre benim Koç cevap tercihinin verebileceğim herhangi bir şey. adı yok yani bunun. Çünkü orada bir gün biri 28 dakika, bir gün biri 24 dakika oynayacak. Evet. O yani şunu demiş. Ben oynamadım ki benle konuşuyorsunuz diye. Bu sefer kimi mukayese ediyor? Sen oynamadın da eğer bak Larkin oynamadığı anda sen oynasan problem. Abi Roxan program sunuyor ya. Niye ona şans verdin? Ve Ergin girse sahip problem. Ama kim oynamayınca kim oynuyor? Takım arkadaşı oynuyor. Bu da takım arkadaşını da öldürüyor. Ben değil oynadı diyor. Ya desen ki kardeş bir şey yapma. O da sorsa neyi yapmayayım? İşte bunu yapma dersin. Onu yaptı ama dediğine katılıyorum. Bu tip şeyler oluyor. Bazı yapılarda bu doğal karşılanıyor. Ya mesela bence Trump çok absürt bir karakter. Sabah akşam her şeyi tweetle atamaz. Sen bir devlet başkanısın yani. Yani o tabii ki atarsın ama onun bir açılımı olması. Gerçekten bir şey anons etmen lazım. Aklına gelen sabah kalk, gece tweet at. Bu olmaz yani. Bana doğal gelmiyor. Onun için bu da hiç gelmiyor. Evet, bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak. Çünkü sonuçta playoff'a girmesi gereken, hedefi olan bir takım var ve önünde de zor olan maçlar var. Evet, belki Real Madrid gibi zorlu bir rakibinizi devirdiniz ama sizin dişinize çok uygun bir Partizan'a mağlup oldunuz. Nefesiniz yetmedi. Bu noktada biraz tabii fikstüre de bakıp belki üzerinden değerlendirelim. Anadolu Efes'in ekrana gelmiş zaten. Gelecek maç fikstürü. Alba Berlin deplasmanında bunu cepte saymak istiyorum. Ardından Milan mücadelesi var. Sonrasında çift maç haftasında Milan-Bologna karşılaşması oynanacak. Fenerbahçe-Beko deplasman ve Monaco mücadelesi. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe-Beko ve Monaco üst sıraları oynuyor. Milan ve Virtus Bologna'nın da hala playoff şansı var. Monaco zaten içeride. Ama onlar da yer bir iki seçmek, sıralama çok önemli. olmaya çalışıyor. Evet ya, iki takım için de oynayacağımız son iki takım için Fenerbahçe, Beko ve Monaco mücadeleleri sonuçta hedef maçları olacak iki takımın da Anadolu Efes. İkinci, dördüncü, beşinci maçlar zor maçlar. 2-4-5. Milan, Fenerbahçe deplasmanı ve Monaco. Bence Bologna ile Alba Berlin kazanacağı maçlar. Kazanabileceği maçlar. İlk 3'te 2 yapabilirse yani hayatta kalır. Son iki maça bakar. Eğer Milan'ı kazanırsa şansını bayağı artırır. Ama tabii diğer takımların da kaybetmesi lazım. Burada onların da maçlarını söyleyeceksin gibi bir hava alıyorum. Vallahi notlarında var. Evet, yani kimi istersin? Maccabi'yi mi? Ben mesela Žalgiris'i kestireyim gözüme. Tamam. Fenerbahçe Beko deplasmanına gidecek bu hafta. Monaco, Valencia, Maccabi, Münih. Maccabi yani Münih dışında bu takımlarda oynayacağı takımların Evinde. hepsi. Evet, iki tane deplasmanı var. Fenerbahçe ve Münih deplasmanı. Diğerlerinin Evindeki hepsini 3 maçı kazanabilir. Münih deplasmanda yenebilir. Ama bunları yenmesini Anadolu Efes ister mi? Belki ister. Çünkü ikili averajları Žalgiris'e yanında götürebilir. Yani o bir tek Žalgiris'i ister yanında. 3 takım puana kaldığı anda Žalgiris'in Anadolu Efes'e gitmesi Efes'in lehine olur.
Bir diğerlerine bakalım. Şimdi Bir Valencia. de bu arada puan cetvelini getirebilir miyiz? Getirebilir miyiz? Ekrana puan cetvelini getirebiliriz. Şimdi şöyle, Valencia'yı kestirmiyorum gözüme çünkü ikili averajı kaybettik. Kimi kestirelim gözümüze koç? Maccabi'yi mi? Gel Maccabi'ye gel. Asvel deplasman, Bologna, Milano, Žalgiris, Real Madrid. Asvel deplasmanına gidiyor. 1. Aldı. Bologna içeride, Milano içeride, Žalgiris deplasman, Hadi onu versin. Madrid içeride. Maccabi. 4 galibiyete ulaşabilir. Ulaşabilir. Bir şey gelecek. Partizan Puan geldi. geldi. Bizi ilgilendiren... Bir üst tarafa da bakabilir öbür miyiz? sayfaya bakalım. 8'e, ilk 8'e. Baskonya ilk 8'de şu an. Ay şimdi Maccabi 16 galibiyet. Evet. Efes 14 galibiyet. 14, doğru. Şimdi Maccabi'den 2 iyi yapması lazım. Evet. Öyle bakalım. Tabii. Maccabi'den 2 iyi yaparsa Evet. yukarıda, ama Maccabi onun için bu 3 maçı kazandığı anda Efes'in hepsini kazanması lazım. Ki Maccabi 4 de kazanabilir. Evet, Maccabi ama şunu Maccabi'yi geçelim bence. Bir daha bir sayfaya Bir alalım. daha gelelim. Bizi Peki. ilgilendiren Maccabi kaldı orada. Partizan. Bizi Partizan, Baskonya. Partizan'da 16'da, Baskonya 15'te. Bak Partizan'ın maçlarına. Olympiakos, Barcelona, Real Madrid içeride. Monaco deplasman, Panathinaikos deplasman. Çok zor maçları var. Çok zor ama içerideki maçlar. Evet ama yani şu an en zor fikstür Partizan'ın. Bütün babalar oynuyor yani günün sonunda. Bir Panathinaikos orada dişine uygun. Olympiakos, Barcelona, Real Madrid, Monaco. Monaco'yu yenebileceğini düşün. Deplasmanda. Panathinaikos'u yenebileceğini düşün. Çok zor. Panathinaikos deplasmanda yenemez mi? Panathinaikos'u yener. Ben şey olarak sor. Fikstür olarak Bir çok. tane daha galibiyet ne bulabilirsin o zor 3 maçtan? Hepsi evde. Ne onlar? Barcelona, Olympiakos. Olympiakos zor. Barcelona'yı belki yani Eğer onu Obradovic, kazanırsa Sarunas Efes'in savaşında. üstünde kalır. Evet. 14'e 16 başa başta üstünde. Diğer takım Baskonya. Kızıldız deplasman. Alba Berlin, Fenerbahçe, Asvel, Olympiakos. Kolay fikstürü var. Onun fikstürü daha kolay gibi gözüküyor. Baskonya 3 maç verirsen 18. Efes kaç şu anda? 14. 14. 4 tane kazanması gerekiyor. 4 tane kazansa da olmuyor. Olmuyor çünkü ikili averaj. İkili averaj. Hepsini kazanması lazım. Yani Efes'in kaybetmeye tahammülü yok. Yok. Yukarıdakiler biraz iyi performans gösterirlerse. Hepsini kazanması gerekiyor Anadolu Efes'in bundan sonraki maçlarının. O yüzden Shane Larkin'in de problemini bir an önce çözmesi gerekiyor. Çünkü Shane Larkin'e ihtiyacı var. Rodrik Boboa da sakattı. Toparlayacak. Hepsini kazansa bile de yetmeyebilir. Tabii. İkili averajdan dolayı. Neyse bakalım. Fenerbahçe Beko'ya da geçelim. Hemen Valencia mücadelesinin istatistikleri üzerinden değerlendirelim. Dediğimiz gibi o kadar çok maç var ki bazen böyle ilk düşündüğümde maçta ne olmuştu diye böyle bir hatırlamaya ihtiyaç duyuyor insan. Şöyle bir getirdik ekrana. Üçlük yüzdemiz %34.4. Serbest atış 60, 65 sağ, 2 isabet, 9 rebound, hücum reboundu. Onların 16, savunma reboundu 24. Yani çok zaten maç sonunda rebound. 40 Yani rebound. Rebound zaten bu maçın herhalde 29. en büyük can sıkıcı. Son topla en can alıcısı. Evet. Gerçekten. İşte ekrana 16 asist, 14 asist. Geri kalan hepsi eşit. Evet. O aradaki performansla 17 fark nereden oluşuyor? 17 fark baktığında serbest atışı %60'larda atıyorsa onlar da 60'larda atıyor. İki taraf da zaten çok kaçırıyordu maçta. Ama üçlükte oradan baktığında iki taraf da 33 sayı buluyor. Sen ama daha çok kullanıyorsun. İşte onların da reboundlarını alıyorlar. İçerisi bana sorsan en yumuşak takımlardan biri Valencia. Yani Dubljevic'ler yani nereye kadar savunabiliyorsun? Yani Klever daha çok 3,5-4 tutuyor. İçeriden iyice oyunu yüklesen baktığında orası 19 yani 38 sayı içeriden bulmuşsun. Onların zaten içeriden attığı sayı 18-36. O Valencia'nın gerçeği. Sen ama gerçeğin altında kalıyorsun akşam. En büyük sıkıntı yaratan hane birinci satırın sağ tarafı. Ki üstün kalmışım. Yani 19 kullanmada üstünsün. Çünkü Valencia gerçekten oynamıyor. O 29 kullanım değil de belki 39 kullanım olsa içeriden Kazanmış. bu maç sana bambaşka şekilde
bir galibiyet gözü kırpacak. Peki burada Jonathan Motley sağda. Burada niye o kullanım, yani sağda tabii ki de hani süre olarak yeterli derecede süre aldı. İşte 4 faul vesaire kenara geldi. Sonrasında maç sonunda belki de unutuldu. Ona ayrıca parantez açarız. Peki burada hani o topun aşağı içeri inmemesindeki hani sebebi neye bağlarsınız koç? Yani Bak kaç tane inmiş? 9. Belki 13 inmiştir. 4'ünde dışarı pas Tamam, vermiştir. Motley inmiş ama. Tamam, Motley dışında inmiş. oyuncu mu yok buna indirecek? 30 dakikada işte zaten orayı söylüyorum. O kadar. Bu boks gibi bir oyun ya. Yani boksta eğer midesine çalışıyorsan oradan indirirse oraya çalışmak lazım. Şey gibi boks oyunu kaç tane gördün? Bir yukarıdan bir aşağıdan vuruyor, bir oradan. Yok. Zayıf tarafını yakalayınca gidiyorsun. Şimdi bunu yakaladıysan 9'a 8 o da sana şöyle bir sinyal veriyor. Abi Motley ile oyna, geliyor maç. İşte orada bence seçimler, yani değişiklikler, yani giren çıkan, mesela bak Kalatsis oyunda bir projeyi yapabilecek oyuncu. Ama eğer iyi bir akşamın değilse, çıkıyorsa Wilbeck'in, Edwards, onlar oyun planını kurma alışkanlığına sahip demiyor, beceri demeyeyim. Bu alışkanlık, otur şimdi şuraya, Kalatis'e koy, bu programı yapar. Edwards seninle sohbet eder. Hani bir tek, çünkü daha orada değil, Purdue'den yeni gelmiş. İlk yılı. İkisi birden çok farklı şeyler yani. Onun için bence oyunda bir ara şeyde çok kenardaydı. Marco da kenardaydı. Evet. Yani oyundaki Hamlelerde mi hata? akıl içeri indiriyoruz diye indirse Deşon olmaması çok önemli. Çünkü Deşon o pasları veriyor. Onlardan biri Deşon veya Nigel daha kısayı yakalayınca onlar potaya gidiyor. Sırtı dönük post-up'la Motley hücum bandını yapıyor. Motley inen toplar Booker'ın katlarını efektif kullanıyor. Bak Booker hiçbir şey oynamadı gibi gözüktü maç. Çünkü Booker'ı birinin oynatması lazım. Yani Booker verin topu ben oynayayım değil. Savunmada da çok kötüydü ama bu. Reci geçildi. Reci geçildi. Ki o kadar övdük yani son haftalarda. Yani işte en son reboundu hep beraber box out olmadığı için alınamadı. Orada tabii yani hep herkes aynı soruyu soruyor. Neden Motley oyuna girmemişti ki Mola da almıştı. Hemen öncesinde bir değişiklik yapılabilir miydi? Öncesinde çünkü tamamen hani atıcı oyuncuları sahaya sürmüştü Itudis. Fakat sonrasında savunmada hani o hücum reboundu alınsa, daha doğrusu savunma reboundu alınsa, hücum reboundu vermese. Zaten Marco o inanılmaz üçlüyü atmış. Yani orada maç geldi, en azından uzatmaya gidiyor gibi düşünüyorsun. Ama yani bazen oyunda oluyor ya. Peki oyuncu performansları üzerinden şöyle değerlendiririz. Şimdi Wilbeck'in ve Kalatis'in performansı çok kötüydü Valencia deplasmanında. Savunmada da Wilbeck'in hani iyi değildi vesaire. Sonrasında insanın aklına tabii şu geldi. Acaba Carson Edwards sahaya sürülebilir miydi? Biraz süre alabilir miydik? Verebilir miydi Carson'a koç? Ya da işte Sheamus'dan bahsediyoruz. Hani Carson Edwards'ın süre alması için dün Beşiktaş maçına 20 dakika playmaker oynaması lazım. Biriyle beraber 20 dakika oynaması lazım. Oynamadığı anda Edwards oyuna katkı sağlıyor. senin bildiğin, beklediğin bir şey oynamak için mi giriyor? Yoksa bakalım bu akşam ne yapacak diye mi giriyor? Bakalım bu akşam ne yapacak? Peki o zaman şöyle sorayım. Edwards yerine kadroda Sheamus olsa sahaya sürülmez mi? Madem Carson'ı oynatmıyorsun, neden Sheamus yok? Sheamus en azından belki topla becerileri tartışmasın. Ama Edwards'ın daha fazla. Ama bir oynamak demek topla beceri değil. Bir de bir tecrübe de var yani. O atarak gelmiş. Yani müthiş bir atıcı böyle gelmiş. Ama Sheamus'un ikinci senesi, ilk senesini çok iyi oynadı. Yani bir oyun zekası. Şimdi Euroleague bambaşka bir şey. Yani Euroleague NCAA'den, NBA'den oralar hep showtime yani. Ondan eğer orada işini bilen bir Sheamus savunmaya da bir dinamizm getiriyor. Çünkü yani deplasmanda 80'leri yedikten sonra maçı kazanacağım demek arada oluyor. Kazanabilirsin de kaybedebilirsin de. Bence artı değerler getirebilir de. Aynı şey onun için de yani. Öyle olması için Türkiye Ligi aslında müthiş bir gösterge. Yani kimi nasıl kullanmak istiyorsan Türkiye Ligi'de öyle kullan. Tamam. Hafta içinde Karşıyaka maçı kaybedildi. Ama Karşıyaka'ya ayakkabısını çıkarıp atsa girecekti yani. O fadeaway'ler,
Her şeyi soktular. Öyle mağlubiyet olur. Ama oyuncuyu kazanırsan o mağlubiyet sana çok yazmaz. Bu ligin geri kalan bölümünde de bence bugün o oynar mıdan ziyade yok. Buranın oyuncusu o demek Fenerbahçe'nin bugüne kadar kötü de getirmedi. Şu anda bulunduğu 4-5-6, 3-4-5-6 diyelim. O sıra kötü bir sıra değil. Ama yukarıda kalırsa yaptıklarının mükafatını alacak. Aşağı inerse hayat çok zorlanacak. Bir galibiyette falan. Fark ediyor iş. Şimdi peki bir sorum daha olacak. Şöyle ki bir şey şu anda hani nasıl diyeyim gün yüzüne çıktı diyelim. Dechampierre, formda bir Dechampierre oynadığı zaman Fenerbahçe Beko bambaşka. Dechampierre olmadığı zaman ya da işte sakatlıktan dönüp formunu yakalayana kadar Fenerbahçe Beko kaybediyor ya da işte böyle yol kazaları oluyor ya da kötü basketbol oynuyor. Dechampierre'in önemi ne bu takım? Natspor, masanın dili. Yani ben geldiği andan itibaren söylüyorum. Hatta bir kez Fenerbahçe TV'de sevgili oğluma Burak'a bir mesaj yolladım. Yeni gelmişti Bankari Sardinya'dan. O da atarak geldi. Ama Sardinya koçları fark etti. O acayip İtalyan bir takım atıcıydı. Onun geleneği sürüyor. Orada atmazsan atmayan atıyorlar zaten. Atmıyorsan burada ne işin var diyor. Taraftar da onu seviyor. Ama buraya geldi ben 2-3 maçını seyrettim. Hatta aramızda konuşuyoruz. Murat'a falan söyledim. Dedim ki inan Avrupa'da dedim 5 misli üstüne koyar. Transfer olur. Çünkü oyunu biliyor. Özverili oynuyor. Evet. Bu kadar rahat potaya giden bir oyuncu ligde kolay yok. İyi zamanlardaki Aizen yani şeyde oynarken söyle adını CSKA'da nasıl herkes sırtına alıp gidiyordu. Aynı şey yapıyor şimdi. Muazzam gidiyor potaya. Evet. Gidince pası görüyor. High post dediğimiz yüksek posttan aşağı gidebiliyor. Bu kadar rahat potaya giden bir adam herkes için. Şimdi bak demin konuştuğumuzun hani şeyimiz mi olsun, Edwards mı olsun. Niye Deşon diyorsun? Deşon'un ne yapacağını biliyorsun. Evet. Ve Nigel Davis'i de gaza getiriyor diyeyim. Herkesi coşturuyor. Orada pozisyon açılıyor. Evet. Şimdi en son pozisyonda belki de Dechampierre sahada olsa o rebound'ı alacaktı. Büyük bir ihtimalle. Yani evet çok kritik bir isim. Her akşam belli bir oyunu ortaya koyan oyuncu. Umarız bir an önce sağlığına Bir kavuşur. gün sokamayabilir, o gün girmez. Ama ne oynadığını bildiğin oyuncu her gün, her maçta rahatlıkla sarılabileceğin oyuncu. 4 hafta yok değil mi koç? 4 hafta ama o biraz hani fiziksel top oynadığı için Biraz vuruyor, daha kırıyor, uzun içeri süremiş. giriyor. Savunma yardımlarına gidiyor. Ne sakatlığı tam? Kalf galiba. Kalf. Yani Kalf net çekmesi. bilmiyorum da. Net bilmiyorum belki. Hamstring de olabilir. Net sakatlığını bilmiyorum. Ama bugün Batuhan 4 hafta gibi dedi. Fakat o tip oyuncuya hani doktor antrenman yapabilecek günü veriyor 4 hafta diye. Ama bir de bu bir temas sporu. Evet. Yani biraz daha uzarsa hemen hemen bütün Euroleague bitişini kaçırır. Ya adile çekmesinin temasla çok alakası var mı koç? Adile çekmesi koşturmaz zaten. Hadi adilesi düzelmezse yani. Yani yine bir çekinirsin ya. Rahat rahat gidemezsin. Gidemezsin. Aman playoff'lar başlıyor. Bir daha sakatlanmayayım diye. Evet. O yani bence vücuttaki sakatlık değil. Buraya yansıyanı. Peki şimdi bu noktada biraz daha oyuncu performanslarına da değinelim. Şimdi Tarık Biberovic sahadaydı. Mesela şu soru da var. Neden Kostas kadroda yok? Niye oynamıyor? Mesela bu topun aşağı inmesi mevzusunda da Kostas olsaydı acaba o da bir alternatif olabilir miydi Motley'e? Top aşağı iner miydi? Yoksa zaten alacağı 3-4 dakikalık süre bunun için yeterli değil mi? Neden vazgeçti Kostas? İşte bazen çoktan seçmek zor ya. Yani elin bazen dar olduğu zaman tamam o ya diyorsun. O da rahat oynuyor. Sen de rahat yönetiyorsun. Onu mu alayım, bunu mu alayım dediğin anda o zaman biraz seçimler çok ufak detaylara belki sen hissedemeyeceğin güven eksiğine, güven artısına takılıyor. Bir yerlere takılıyor ama neye takıldığını bilmiyorum. Ya şimdi bakıyorum kadroya da kimi çıkaracaksın, alacaksın? Kostas'ı, Bielisa'yı mı çıkaracaksın? Tarık Biberovic'den vazgeçmiyor zaten. Hani belki onun yerine sahada olabilir ama bir Tarık Biberovic sevdası var. Ya şöyle düşün. Dış şuta o kadar ihtiyacın var mı? Naci Reis atıyor mu? Atıyor. Marco atıyor Atıyor. mu?
Atıyor. Zaten yeterince var dış şut atacak oyuncun. Zaten Guduric diyorum. Wilbeck'in de aynı şekilde. Zaten yanıyor atmak için. 2,5 numaranın atıyor mu? Atıyor. Atıyor. Yani sanki Tyler Dorsey atar mı? Atar. o da atar. Formda değil sadece. O da ufak bir sakat, ayağını burktu. Yani orada Antetokounmpo bana da şey geliyor. Birinci tercih. Daha yakın bir tercih geliyor ama tabii antrenman içini bilmediğimiz için çok da fazla hakem kesemezsin yani. Evet, çok da bilmediğimiz şeyler vardır elbette. Ama hani belki de burada son noktayı son pozisyonuna koyalım. Çünkü hani kazanabileceği maçı kazanamadı. Kesin. Çok değerli maçtı. Evet. Çok değerli. Yani o 4 çizgisinin üstünde kalmak, Litvanya'ya, Kaunas'a bilet almak yani. Bir de Anadolu Efes'in de ekmeğine yağ sürerdi belki eğer kazansaydı Fenerbahçe. Tabii ki. Hem bir Şimdi Valencia. ekmeğine çamur atmış oldu maalesef istemeden diye düşünüyorum. Peki bir bakalım Fenerbahçe Beko'nun kalan maçlarına da ekrana gelsin. Fenerbahçe Beko'nun kalan maçları Milan'la erteleme maçını oynayacak bu hafta. Žalgiris Kaunas mücadelesi Real Madrid Baskonya 2 deplasman 2 İspanya maçı, İspanyol takımıyla maç var. İspanya'da olacak o hafta. Fenerbahçe Beko, ardından Anadolu Efes ve Kızılyıldız deplasmanı. İyi niyetle git. 2-2 maç çok önemli. Milan ve Kazanacağını düşünüyorum Žalgiris ben o iki maçı. bu hafta. Evet. 2'de 2 aldın. Madrid'i ver. Baskonya. Baskonya yenebileceği bir takım. İyi niyetle git diyorum. Anadolu Efes sana hep ezeli rakip olarak geliyor Ülker Arena'ya. Orada yenme şansın, Var. baskı kurban. Yani çok büyük olasılık. Bir de o sırada artık biraz her şey şekillenmiş de olacak. Efes için şekillenmez. Yok Fenerbahçe Beko. Tamam ama onlar içine bak şekillenecek bakalım. Şöyle ki şekillenmiş olacak yani hani önemi belki çok daha artacak buradan alacağı sonuçların ardından koç. Yani eğer kötü sonuç gelirse Anadolu Efes mücadelesine kadar ilk 4 için çok kritik bir mücadele haline gelecek. Doğru. Hani 5 maç verebilirsin Fener'e. Madrid'i çıkar 5 maç verebilirsin. Peki bu 5 maçla Fenerbahçe şu anda tekrar tabloya sıralamaya gidebilir miyiz? Gidebiliriz. İlk bölümüne, Hay. birinci bölümüne. Evet. Fenerbahçe 17 galibiyeti var. 5 daha ekle 22. Başta Monaco'nun üzerinde. Monaco'ya bak bakalım. 22. Monaco'yu geçmen lazım. Monaco'nun böylece 4 maç kazandığı anda sen 5 kazanırsan üstünde kalır senin Monaco. Monaco 5 maç kazandı anlamında. Şimdi bak Monaco 19. Tamam. Sen Fenerbahçe muhtemel maçları 6'da 5 dedik. Ne oldu? 22 oldu. Evet. Monaco eşleşmesinde averaj Barcelona'yı yukarıda bırakıyorum. Monaco sonra da Barcelona'ya bakabiliriz yani. Monaco burada 22'nin 23 olması lazım. Monaco'nun Yani fikstürüne 5'in 4'ünü kazanması lazım. Ver Monaco'nun maçlarını. Valencia ile oynayacak önce. Nerede? Monaco içeride. Sonra Žalgiris deplasmanına gidecek. Ardından Bayern Münih ile deplasmanda oynayacak. Partizan'la oynayacak. Ardından Anadolu Efes. Partizan nerede? Nasıl nerede? İçeride. İçeride. Monaco'da. Şimdi Monaco 4 maç kazanabilir. Güzel, Žalgiris güzel. yenerse kazanabilir. Münih. Kazanabilir. Valencia var esas öncesinde. O içeride mi? Evet. Monaco da içeride. Valencia da içeride. Evet. 4 maç kazanabilir. 4 kazandığı anda Monaco'nun galibiyeti 23 yapar. Fenerbahçe'nin 23'e gelmesi için 6 yapması lazım. Real Madrid'de yenmesi lazım. Hepsini yenmesi lazım. 6'da Hepsini 6. yenmesi lazım. O zaman eğer Efes'e mağlup olduğu anda Monaco yani bu fikstürde sanki Monaco daha Belirleyici bir mi olacak? 4. Barcelona birebir de üstündesin. Barcelona'nın son 5 maçını söyle. Barcelona'nın son maçı Panathinaikos deplasman, Partizan deplasman, Alba Berlin. Daha nasıl bir fikstür bu ya? 3, Milano deplasman, Valencia. 5 yapabilir. Evet. 5'te 5 yapabilir. Onlar da 24 olur ki konunun dışında kalır. Yani aslında Fenerbahçe'nin işi Monaco'nun performansını Fenerbahçe'nin kaybetmeme gücüne göre 4-5 gibi gözüküyor. Ve birine de eğer birinin altına düşeceksem yani 4-5'te aşağıda kalacaksam o ne Olympiakos olsun, ne Real olsun, ne Barcelona olsun olacaksa Monaco olsun. Çünkü öyle bir baskın bir sahada oynamayacaksın yani. İyi oynadığın 2 maçtan birini 3 maç gerekirse Monaco'da olur. Altta bitirirsen 5-4 birini kazanabilirsin.
Evet. Yani yine de sempatik bir gülüşü var fikstürün Fenerbahçe'ye. Ama ki ilk önce bu iki maçı Evet, kesinlikle kazanarak geçmeleri lazım. Bu hafta içerisinde iki kritik maç. Milan ve Kaunas mücadelesini kazanması gerekiyor. İkisi de ev sahibi yani Fenerbahçe Beko. Bu açıdan da önemli. Taraftarın coşkusu. İzledik, gördük gerçekten etkilediği nasıl. Bence sold out olacak iki maçta. Sen de yerini alacaksın herhalde. Evet. O maç artık sezon finaline doğru çok orada keyifli olacak yani. Evet, peki hemen haftanın maçlarına bakalım. 30. haftadaki maçları aktaralım. Fenerbahçe Beko, Milan mücadelesi, erteleme mücadelesi oynanacak. Kızılyıldız Baskonya'yı ağırlayacak. Panathinaikos, Barcelona, Asvel, Maccabi, Alba Berlin, Anadolu Efes. Fenerbahçe Beko, Žalgiris Kaunas mücadelesini oynayacak. Bu zaten hani 30. hafta mücadelesi aslında. İlk birincisi erteleme mücadelesiydi. Virtus Bologna, Real Madrid karşılaşması, Monaco, Valencia, Partizan, Olympiakos, Milan, Bayern Münih. Peki bir hemen tahminlerinizi alalım. Hızlıca Fenerbahçe Beko, Milan mücadelesi. Fenerbahçe, Kızılyıldız Baskonya, Baskonya, Panathinaikos Barcelona, Barcelona, Asvel Maccabi. Maccabi. Yok ya, biraz öbürleri kazansın ya. Bizim işimize yaramıyor bu söyledikleriniz. Sen hani Alba Berlin, Anadolu Efes. gönül tahmini mi, akıl tahmini mi? Yok akıl tahmini. Gönül tahmini herkes biliyor zaten. Alba Berlin, Efes. Efes, Fenerbahçe Beko. Fenerbahçe, Bologna, Madrid. Madrid. Monaco, Valencia. Keşke Valencia olsa ama Monaco. Partizan, Olympiakos. Bak yani o Monaco Valencia aslında Ortada değil onu mi? sona bırakalım maçı. Bence de. Partizan Olympiakos. Şaşacaksın ama ben Partizan diyeceğim. Ay yine ekmeğine yağ sürdün ya Partizan'ı koç. İyi ki doğdun. Murat abi. İyi ki doğdun. Murat abi. Koçum bugün doğum günü. Koç doğum günü. İyi ki doğdun. Çok teşekkürler. Evet. Krokanlı bir şekilde. Evet pastamız. Bunu Mumları yakmadınız mı arkadaşlar? Söndü mü yoksa böyle bir yakalım, bir üflesin. Sonra yayınımızı kapatıp biz pastamızı yeriz. Bir de artık üflenmiyor değil mi? 68 oldu. Şöyle. Şöyle yapıyoruz değil mi? Dilek tutayım. İyi ki doğdun. Nice sağlıklı yaşlar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz programımızı kapatalım. Sonra güzelce İyi bir yerleştirme yapıyoruz Final Four için. O tatta yiyeceğiz inşallah yani. Çok sağ ol. Evet, kapatacağız artık. Sonra geldik. Evet, noktalayalım. Pasta seni cezbetti. Gidelim ve Aynen pasta öyle. Hemen kapatalım. Pastamızı yiyelim. Edizione Living'in sunduğu Koç ve Beni noktalıyoruz bu hafta değerli izleyenler. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.